Çekirdek dünya ile Kahramantaş Onya birbirine yakından ilişkiler iki boyut. Bir tanesi süper makro kıstasta, diğeri ise mikro kıymetli bir potansiyele sahip. Ama bu çekirdek yapı, yani çekirdek dünyanın bir özelliği var ki Kahramantaş Onya'da bulunan tüm tanrısal özlere ait değerleri de kendi o küçük varlığında adeta benimsetmiş gibi. Her şeyi bulundurabiliyor. Ve zaten çekirdek dünyayı tasarlayan potansiyeller kimdir diye baktığımızda yine Kahramantaş Onya'daki tanrısal özel karşımıza çıkıyor. Bunu ne için yaptılar? Kahramantaş Onya'da, burada diğer açılımını hemen söyleyip süper hükümran, süper güç boyutu diyorduk. Yani sonsuz sayısı uzay bilinç koordinatlarında tek idareci boyut kavramına sahip bilinçlerin ikamet ettiği koordinata Kahramantaş Onya diyorduk. Kahramantaş Onya 3 farklı boyuttan oluşuyor. Bir tanesi Aksoycentraf, diğeri Atlantaryum Onyas, diğeri Tutankamonyas. Üçünde de farklı bilinç potansiyeli yer alıyor. Aksoycentrafta mutlak vücudun beyinsel öz bütünselliğini temsil eden bilinçler yer alıyor. Ve kombine bilinç olgularını devreye sokabilecek iki ayrı potansiyel. Tutankamonyas'ta 300 adet ana veziri fonksiyon gösterebilen ve adlarını Karyantas dediğimiz potansiyeller bulunuyor. Tanrısal potansiyeller. Atlantaryum Onyas'ta ise 343 adet Arya diye ifade edilenlerimiz süper asli kıymetli bilinç potansiyelinin bulunduğu bir boyut. Şimdi toplamda 645 tane bilinç var. Bu 645 bütünsel bilinç olarak ele almalıyız. Sonsuz hız uzay bilinç koordinatlarındaki tüm koordinatlara bir yayılma programını tasarlamışlar. Ve bu program aynı kendi bulundukları boyut gibi laboratuvar karakterli bir boyutun oluşturulmasını öngörüyor. Şimdi Kahramantaş Onya derken tanrıların ve tanrı üstü tanrıların laboratuvar ortamı olarak çevirebiliriz kabaca. Onların bu laboratuvar özellikleri, yani tanrılar özel laboratuvarın dışında başka bir laboratuvarın ortaya çıkması gerekiyor. Bu da en minimal seviyedeki, titreşimdeki bir boyut. Yani çekirdek dünya. Çekirdek dünyaya da biz laboratuvar planet ismi veriyoruz. Neden? Tanrı ve tanrı üstü tanrı olarak ifade ettiğimiz süper makro kıstastaki bilinçlerin kendi laboratuvarlarında oluşturmuş olduğu tasarının uygulama sahası çekirdek dünya. Neyi uyguluyorlar burada? Deneyim, evrim, görev ve ait fonksiyonları vurgulayabiliyorlar. Niçin vurguluyorlar? Hasletlerini, değerlerini ve keyfiyetlerini devreye sokmak için. Şimdi burada esas olan şey, yani evrimi ve görevi etkin hale devreye sokan şey ne? Deneyim. O yüzden bu boyutlarda, yani Kahramantaş Onya'da yer alan tanrısal özlere diyoruz ki deneyimci özler. Ve deneyimci özlerin kendilerine ait haslet değer ve keyfiyetleri devreye soktuğu makrosal bütünlüklere de deneyim uyduları diyoruz. Deneyim uydu potansiyelleri evet makro kıymetli ama nerede yaşıyorlar? Yine galaktik ortamlarda yaşıyorlar. Yani Kahramantaş Onya'nın dışındaki ortamlarda yaşıyorlar. Buradaki sürdükleri yaşamlar baktığımızda ateş karakterli bir yaşam. Yani ya altın karakterli ya da ya durgun karakterli diyoruz. Ve bunun altın ve durgun karakterli yaşamların iki tane imame karakterli boyutu var. Sürdürüldü bu boyutlara. Andromeda ve ne diyoruz? Sable 3. Samanyolu'na komşu iki tane galaktik ortam. Bu iki koordinatı tanrısal özler Samanyolu galaksisine en yakın olduğu için ilk etapta seçiyorlar. Yoksa evrenin içerisinde bir sürü aynı karakterde galaktik ortamlar var. Ama Samanyolu'na en yakın olanı seçiyorlar ve buraya kendi makro bütünselliklerini ne yapıyorlar? Bloke ediyorlar. O yüzden buraya Sirius tasarruf planları olarak da biliniyor. Hatta bir başka ifadesi Sirius baraj tasarruf planı olarak, Sirius görev dağılım yönetim tasarruf planı olarak farklı isimlendirmesi var. Ama bunu bahsederken neyi ifade ediyoruz aslında? Andromeda'daki veya Sable 3'teki yaşam kolonilerinden bahsediyoruz. Başka bir şeyden bahsetmiyoruz. Ne var orada? Makro kıstastaki bilinçler var. Bu makro kıstastaki bilinçlere ne diyorduk? Deneyim uyduları. Deneyim neydi? Peki, deneyim çekirdek dünyada, yani daha da şöyle söyleyeyim, alfa karakterli, alfa titreşimli bir ortamsallıkta deneyimci özlerin deneyim uyduları üzerinden kendilerine ait haslet değer ve keyfiyetlerin açığa çıkmasını sağlayıcı fonksiyonlara deneyim diyoruz. Tecrübe diyoruz. Bu tecrübeler sayesinde varlık kendisine ait bilginin
kendisine ait gücün, kendisine ait cevherin işlenebilip açığa çıkmasını, gizli hal döneminde açığa çıkmasını sağlayıcı etkinliğe sahip oluyor. O yüzden deneyim boyutsallığı diyoruz çekirdek dünyaya, evrim boyutsallığı diyoruz çekirdek dünyaya, ama aynı zamanda ne ifadesi kullanılıyor? İmtihan boyutu. Şimdi bir bilincin çekirdek dünyada kendine has, yani doğal sağlığının genel karakterine uygun olan haslet, değer ve keyfiyetlerine sonsuz sınırsız alternatiflerce sergileme hakkına sahip. Ve sergilemeyi bir tevhide sürdürebilir. Ama ve lakin ihtiyaç duyulduğu kadar çekirdek dünyada deneyim devreye sokulur. Ona göre evrimselleştirilir. Ona göre de bunu devreye sokacak görevlerle üstlendirilir bilinçlere. Yani görev aslında sonradan ortaya çıkan bir şey değildir. Görevin mahiyeti deneyim ve evrime dayalı fonksiyonların devreye sokulmasıdır. Bunun için sadece genel evrimsel statüde değil, özel evrimsel statüde fonksiyon vurgulayan bilinçlerin yaşamış olduğu her olguda görevden sayılıyor. Yani bugün adım attığınızda da görev yapmış olur muyum diye sorsanız, evet derim. Adımınızı ne taraftan attığınıza bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Buradaki metafor kullanmıyorum sadece. Çift taraflı kullanıyorum. Yani niyetiniz neyse ona göre adımınızı atarsınız gün içerisinde. Sağınızdan mı kalktınız, solunuzdan mı kalktınız diye bir ifadeler var ya. Gün içerisindeki ruh haliniz sizin nasıl adım attığınızı gösterir. Şayet bu olgulardan olumlu veya olumsuz hangisini yaşıyorsanız ona göre adımınızı atmış olacaksınız. Ona göre de nasibinizi alacaksınız. Ve bu da sizin kendine has deneyimleriniz olacak. Ve kendinizi farklı şekillerde evrimleştirmiş olacaksınız. Bu görevden sayılır mı? Çekirdek dünyada bulunan bir bilincin çekirdek dünyaya enkarne olma amacı olarak sıkça vurguladığımız bir kavram var. Nedir o? Özüne ait olan haslet, değer ve keyfiyetleri devreye sokması. Yani olmamasından yaratıcıya çevirmesi. Bunu artık neredeyse ezberlediniz. Ama ve lakin olumsuz olarak kabul edilen olguların kaynağı ne? Düşündüğümüzde başka bir şey var mı? İnsan mı diyeceğiz? İnsan nasıl ortaya çıkartıyor ki olmayan bir şeyi? En baştan diyoruz ki insanın kullanmış olduğu robotik kalıpta çok özel bir aygıt var. O aygıt diyoruz biyokompütür. O biyokompütürü oluşturan hücrelerin çekirdeklerinde muazzam bir potansiyel var. Varoluşun yapı taşı niteliğinde. İsmine de DNA diyoruz. Madde geni diyoruz. O madde geninin içerisinde de diyoruz ki programlanmış porlar var. Şifrelenmiş porlar var. Bu şifrelenmiş ve programlanmış, belli bir standarda bağlanmış, zamanlama koduyla kodlanmış olan bu kodların, bu porların açığa çıkarabilmesi için, duyarlılıkların açığa çıkıp bilgi haline dönüşebilmesi için, enerjisinin devreye sokulabilmesi için çekirdek dünyada bilincin olguları yaşaması lazım, değil mi? Bir objelerle, sujelerle, hadiselerle karşılaşması lazım diyoruz. O zaman nasıl çıkacak bu olay? Bu duygular nasıl çıkacak olumsuz diye nitelendirdiğimiz? Yine beynimizdeki bu kodlama planlarındaki kodlamalarla. Yani DNA'da pozitif DNA aktif programlar olduğu gibi negatif DNA aktif programlar da bulunmakta. Çekirdek dünyada karşılaştığımız her bir obje, suje ve hadiseye vermiş olduğumuz duyumsal, duygusal, düşünsel ve zevksel tepkimeler biyokompütürümüzdeki hücrelerin çekirdeklerindeki DNA'ların genetik uzay bölgelerinde ekili olan programların açığa çıkmasına, yani gizli haldekilerin açığa çıkmasına, aşikar hale gelmesini sağlıyor. Bu aşikar çıkışın oranının yoğunluğuna bağlı olarak da kalıcı kayıt ünitesi olarak yine DNA'larda kayıt buluyor ve o artık DNA aktif platform ya pozitif DNA aktif mahiyette ya da negatif DNA aktif mahiyette yaratılmış olarak kabul ediliyor. Ve onun yaratılmışlığının mahiyeti ne ise biyokompütürdeki diğer tüm hücrelerin çekirdeklerindeki DNA'lar da sirayet eder. Oradan da tüm vücuda. Tekrar konunun başına dönüyoruz. O zaman bu olgular nereden kaynaklanıyor? DNA'lardaki programlar. Buradaki programları veren kim? Deneyimci özler. Deneyimci özlere bağlı deneyim uydularının kendisi diyelim. O halde kaynak belli. Amaçları neymiş? Deneyim yapılması istenen şey ne? Pozitif veya negatif mahiyette olan olgulardan kendilerine pozitif olanı seçmek
Ve buna uygun da yaratı planını devreye sokmak. Bir ayrıştırma gibi, bir seleksiyon ortamı gibi düşünün. O yüzden de bu ortam, çekirdek dünyadaki bu ortam bilinçler için imtihan ortamı olarak da gözüküyor. Ayrıştırma ortamı olarak da gözüküyor. Varlık nasıl bu seçimini yapıyor? Ta Atlanta tanrılarının kendi yasalar bütününde kayıtlı olan yasalara bakarak aslında bu deneyimleri yapabiliyor. Ne o? Atlanta bilinç, özgür irade yasası. Şöyle düşünebilirsiniz. Nasıl insan özgür oluyor? Özellikle nihilizmdeki eğitim, bilgiler bunu gösteriyor. İnsan özgür değildir. Zaten her şey tasarlanmıştır. O zaman özgür olması mümkün değildir. Ahlak da yoktur, şu da yoktur gibi kavramlar var değil mi? Hayır. Özgürlük şu. Sizlerin veya benim tabii ki bizlerin, hepimizin kullanmış olduğu o aygıtın, o özel aygıtın deli aktif platformuna ekili olan programlar sonsuz sınırsız alternatiflerce zaten programlanmış, kodlanmış. Biz çekirdek dünyada farklı hadiselerle karşılaşabiliriz. Kişilerle muhatap olabiliriz. Ve bu muhataplık sırasında da vereceğimiz tepkiler de farklı olabilir. Hem de sonsuz alternatiflerce. Biz bunlardan hangisini seçiyorsak ve hangisini yaşamayı tercih ediyorsak o mahiyetteki duyarlılığı açığa çıkartıyoruz. Kendi tercihimizi yapıyoruz. Yine bir soru geliyor. Bu senin tercihin değil ki zaten var. Bakın gerçekten bir dayatma olsaydı, yani müdahale olsaydı, direkt müdahale olsaydı o zaman hiç bunlara gerek duymazdı. Alternatiflerle oluşturulmuş bir programlanma olmazdı biyokompütürün genetik özel bölgelerinde değil mi? Ne yapılmış? Sana demiyor. A'dan B'ye kadar yol çizeceksin. Şu programlar demiyor sana. Direkt bunu demiyor. Başka programları da ekiyorsa sana tercih hakkı sunuyor. Ekmeseydi sadece sabit bir programda devam etseydi ne olurdu? Zaten deneyim denilen bir şeyden bahsedemezdiniz. Veya evrim denilen bir şeyden bahsedemezsiniz. Neden biliyor musunuz? Değil mi? Bahsettiğim mevzuat zaten enerji kaynağı saflarındaki bilinçlerce yaşanan bir şey. Yani orada deneyim yok, orada evrim yok. Onlarda sabit bir program var. O program dahilinde yaşam sürdürüyor. Ve o program dahilinde görev vurguluyor. Çekirdek dünyadaki bilinçler için durum farklı. Ne yapılıyor? Deniyor ki sen çekirdek dünya deneyim boyutsallığında özgürce seçme ve seçilme hakkına sahipsin. Yapmış olduğun deneyimlere göre sen kendini yaratıcıya sokacaksın. Ama ve lakin diyor sonuçlarında kendini katlanacaksın. Şimdi buradaki sonuçlar korkutma amaçlı söylenmiyor. Sistemin kendi işleyişi var ve buna uygun bir nizam var. Hemen şöyle açıklama yapmak istiyorum. Bakın amaç pozitif olduğu zaten belirtilmiş. Neden belirtilmiş biliyor musunuz? Net tavırları konuluyor. Diyor ki çekirdek dünyaya gelen bir bilinç kendi öz programına icablarına uygun olarak kendini özgürce seçim yaparken özüne uygun programları devreye sokacak. Bu bile sonsuz bir alternatifi içinde barındırıyor. Yol haritası verilmiş. Bu yol haritası ne biliyor musunuz? Bakın Aksoy Rahmatu Bilgelik öğretisinde zaten bu yol haritasının en başını, en baştaki yolu söyleniyor. İnsanlara deniliyor ki bakın Atlantia döneminde bir sapma hali yaşandı. Tüm çıplaklığıyla anlatılıyor. Ve bu sapma halinden dolayı oradaki varlıklar karantina altına alınıyor. Orion'da deniliyor. Orion nebulasında o karantina altınmış varlıklar niçin karantinaya alınmış? Çünkü çekirdek dünyada yapmaları gereken öz programları ters hareket yapmışlar. Ve onlara tebligat da gelmiş. Denmiş ki siz özce program yapmıyorsunuz, özünüze uygun hareket etmiyorsunuz. Size verilenlerin dışında hareket ediyorsunuz. O zaman siz bu programı sekteye üretiyorsunuz ve alternatifini açıyorsunuz. Devam ettikleri için de kendileri Orion'a kilitlenmiş ve Orion'daki nebulaya hapsolmuşlar. Birinci harita bu. Deniyor ki insanlara, eğer özüne uygun programa hareket etmezsen, programa uymazsan senin gideceğin yer belli. Ondan sonra bunu anlamazlar ise insanlara başka öğretiler devreye sokulmuş. Hem dinsel hem de ruhsal, Rabsal ruhsal. Anlatılıyor diyor ki insana, canım benim diyor, bak adam öldürme diyor, yalan söyleme diyor, dedikodu yapma diyor. Değil mi? Bir sürü kriterler söylüyor. Bu kriterlere uyarsan ancak sen insan olabilirsin diyor. Temel düsturlar. Sonra ne yapıyor insanlar? Bunları alıyor,
yine yolda ilerleyemiyor. Diyor ki madem sen bunu yapamıyorsun, senin beynin de buna elverişli olmayabilir. Hadi gel biraz daha işte mantra çek, zikir yap, namaz kıl, yoga yap, ne bileyim meditasyon yap. Kendi beynini kontrol edebilecek aktifliklere sahip ol. Kendini geliştir. Farklı öğretiler giriyor bu sefer. Buna eğilim duyan varlıklar zaten belli oranda beynini kontrol edebiliyor. Beyni kontrol etmek ne demek biliyor musunuz? Varlığın egosantrik irade boyutu üzerine hakimiyet tesis etmesi demek. Ne tarafından? Bilincin özü tarafından. Yani öz iradenin altına sokması demek egosantrik iradeyi. Bunu gerçekleştirebildiği vakit varlık gerçekten de o zaman öze uygun tavırlanmayı devreye sokabilir.